Herkese merhabalar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Elimde şu an 220 voltluk bir tane motor var arkadaşlar. Şöyle etiketini sizin için biraz daha yaklaştırıp göstereyim. Yani 220 volt ile çalışan bir adet motorumuz var. Bir meyve sıkacağına ait bu motor. Normal şartlarda bu motorumuz 220 volt ile çalışmakta. Yani sizin bu motoru 12 voltta çalıştırma şansınız bu şekliyle yok. Özellikle bu tip motorların 12 voltta çalıştırılması ile ilgili çok fazla soru aldım arkadaşlar. Daha önce bunu yapmıştık fakat yeterince anlaşılır olmadığını gelen sorulardan anlamak mümkün. Bu nedenle bunu detaylı bir şekilde anlatan ikinci bir video çekmeye karar verdim. Şimdi önce motorumuzu inceleyelim. 220 voltta çalıştıralım. Ardından 12 voltta test edeceğiz ve modifiye edip 12 voltta çalıştırmaya çalışacağız. Şimdi gelin motorumuzu inceleyelim. 220 voltta çalışan bir motoru 12 voltta çalıştırabilmeniz için motorun merkezinin bobinli olması lazım arkadaşlar. Yani rotor dediğimiz kısmında bobin olması gerekiyor. Şöyle yakından gösterecek olursam bakın hareketli olan kısmının yani dönen kısmının ki burası rotor olur. Burada bir bobin olduğunu görebilirsiniz. Yine şurada da bobinlerimize temas eden kömürlerimizi ve konnektörleri görmektesiniz. Yani motor bu yapıda ise biz bu motoru değiştirerek 12 voltta veya daha farklı voltajlarda çalıştırabiliriz demektir. Şimdi bu motora önce 220 volt vereceğim. 220 voltta çalıştıracağım. Ardından 12 voltluk bir akü ile bu şekilde çalıştırmayı deneyeceğim ve modifiye edip tekrar deneyeceğiz. Şimdi motorumuzun sağlamlığını test edelim. Motorumuzun güç bağlantılarını oluşturduk ve mevcut şekliyle arkadaşlar 220 voltta çalıştıracağım. Güç vererek test ediyorum. Gördüğünüz gibi bu şekliyle 220 voltta çalışıyor. Şöyle görebilirsiniz. Çok fazla çalıştırmayacağım bu şekilde. Şimdi motorumuzu bu haliyle şuradan enerjiyi keselim. Motorumuzu bu haliyle 12 voltluk bir akü ile test edelim. Bakalım 12 voltta çalışacak mı? Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. 12 volt 20 amperlik bir akü kullanacağım. Ve enerji bağlantılarını yaptım. Şuradan kutup başlarımızdan gerilimimizi aldık. Şimdi motorumuza güç uygulayalım. Şöyle gösteriyorum. Bakın hiçbir şekilde bir hareket yok. Elimle hafif çevirdiğim zaman bir yönde dönüyor, diğer yönde zorlanarak dönüyor. Ancak motorumuz hiçbir şekilde çalışmıyor arkadaşlar. Şöyle dokundurduğumda hafif kıvılcım attığını da görebilirsiniz. Motorumuz 220 voltta çalışırken bir uçtan giren enerji bütün bobinleri dolaştıktan sonra önce stator bobinini, sonra rotorun çıkışından tekrar dolaştıktan sonra ikinci stator bobininden kaynağına yani şebekeye geri dönüyordu. Bu defa bağlantıyı değiştirdik. Bütün motor bağlantılarını, daha doğrusu bütün bobin bağlantılarını söktük ve bunun yerine iki tane stator bobinimizi seri olarak bağladık ve rotor bobinimizle de bu stator bobinlerini paralel olarak bağlayıp güç vereceğiz. 12 volt uygulayacağız ve birlikte sonucuna bakacağız. Bağlantılarımızı tamamladık. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Bakın stator bobinlerimi şurada seri olarak birbirine bağladım ve diğer uçlarını da merkezdeki rotor bobinleriyle paralel bir bağlantı oluşturdum. Şimdi 12 voltluk aküm üzerinden şöyle gösteriyorum tekrardan. Odaklayalım sizin için. Bakın 12 voltluk aküm üzerinden şimdi aynı motoru tekrar çalıştıracağım. Şuradan enerji verdik. Diğer ucumuz da burada arkadaşlar. Güç verdiğim anda gördüğünüz gibi motorum artık çalışmaya başladı. Yani kısacası motorumuzu 12 voltta çalıştırmış olduk. Bakın üzerindeki bilgisi de yazıyor. Tabii ki 220 volttaki kadar performans vermeyecektir. Ancak motorumuz yavaş da olsa 12 voltta çalıştı. Şöyle gösterelim farklı açılardan sizler için. Peki başlangıçta bu motorun niçin böyle çalışmadığını açıklayacak olursak bütün bobinler boyunca enerji kaynağına geri döndüğü için bobin telinin uyguladığı direnç nedeniyle arkadaşlar çıkıştaki gerilimimiz ve gücümüz oldukça düşüyordu. Biz paralel bağlantılarla çıkışa daha fazla akım gitmesini sağladık. Bu sayede de merkezdeki rotorumuz dönmüş oldu. Uzun lafın kısası bu. Böylece projemizi tamamladık. Destek olmak için abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın.